zaman gerçekten tek bir nehir gibi mi akıyor? Gündelik hayatta öyle hissediyoruz. Herkes için aynı yönde akan tek bir zaman var sanıyoruz. Ama kuantum fiziğinin daha derin katmanına indiğimizde tablo değişiyor. Çünkü burada zaman her şeyin üstüne dışarıdan yazılmış evrensel bir saat gibi davranmak zorunda değil. Modern kuantum kuramlarında özellikle dolaşıklık ve alt sistemler üzerinden düşündüğümüzde zamanın temel değil, ilişkisel bir özellik olduğu görülüyor. Yani bir sistemin nasıl değiştiğini anlamak için ona dışarıdan tek bir kozmik saat koymak gerekmiyor. Bazen değişim sistemin kendi iç ilişkilerinden okunuyor. Başka bir deyişle zaman bazı durumlarda baştan verilmiş bir sahne değil, parçalar arasındaki korelasyonlardan ortaya çıkan bir düzen. İşte burada modüler Hamiltonyen denilen kavram devreye giriyor. İsmi karmaşık ama fikir net. Kuantum sisteminin belirli bir bölgesine baktığında, o bölgenin kendi içinde nasıl evrildiğini tarif eden özel bir iç dinamik ortaya çıkıyor. Bu, bildiğimiz fiziksel saatle aynı şey değil. Daha çok, sistemin o parçasının kendi içinde tuttuğu bir ritim gibi. Yani tüm evren tek bir saatte çalışmak zorunda değil. Farklı bölgeler, kendi iç yapıları üzerinden farklı etkin zaman akışları tanımlayabiliyor. Bu yüzden bazı fizikçiler, kuantum dünyasında farklı bölgelerin kendi iç saatlerine sahip olabileceğini söylüyor. Buradaki mesele, birden fazla evren ya da hiperuzaydaki paralel zaman hatları değil. Kuantum düzeyinde değişim, tek bir evrensel zaman parametresiyle değil, farklı altyapıların kendi iç evrim kurallarıyla da tarif edilebiliyor. Fizikte bazı temel yaklaşımlar, evrenin en derin düzeyde aslında zamansız bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Yani bizim akış olarak yaşadığımız zaman, daha temel kuantum durumları arasındaki ilişkilerden doğuyor olabilir. O zaman geçmiş, şimdi ve gelecek, evrenin en dip katmanında duran mutlak şeyler değil, ortaya çıkan yapılar haline gelir. Bu bakış açısı zamanı yok etmiyor. Tam tersine, zamanı daha derin bir yerden yeniden kuruyor. Bizim yaşadığımız zaman gerçek ama en temel katmanda zorunlu olarak ilk şey olmayabilir. Sonuç şu, kuantum fizik, zaman dediğimiz şey hangi yapının içinden ortaya çıkıyor sorusunu soruyor.